Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuk akıllı saati üzerinde bir video çekmek istedim. Çocuk akıllı saati şu an günümüzde zaten popüler olmaya başladı. Ben de almadan önce çok araştırdım. Birçok saat vardı. Sonra bunları eleye gerek fiyat yönünden gerek yorumlar kısmından bakarak birçok üründe olumsuz yorum vardı. Fiyatı pahalı olmasına rağmen olumsuz yorumlar vardı. Ben de iki tane akıl saat arasında kalmıştım. Biri Slazenger, diğeri de DigiKit marka saat. İkisinin özellikleri hemen hemen aynıydı. Her şey ama hatta her şey aynıydı. Fiyat olarak bunu bir siteden daha uyguna buldum. Yani 500 lira, 300 lira ama o civarda bir uygun indirimi vardı. Bunu tercih ettim ve bunu aldım. Hemen hemen bütün akıl saatler aynı. Yani çok ufak tefek farklılıklar var. Zaten değineceğim. Şimdi bir kutu açılımı yapalım dedim. Yani normalde bu dışındaydı, içine koydum. Saat bu şekilde geldi. Böyle bir kutuda geliyor. Böyle bir poşetin içinde. İlk aşamada bu saati tanıtacağız. Sonraki aşamamızda da uygulaması var telefonda. Uygulamayı göstermeye çalışacağım. Saatimiz bu şekilde. Benimkisi erkek çocuğu olduğundan dolayı mavi tercih ettim. Bunun pembesi de var. Ve böyle mor ve pembe rengine yakın bir iki renk olan saatimiz de var. Saat gördüğünüz gibi burada bir ekran koruyucumuz var. Ekran koruyucusuyla beraber gelmiş. Bu çok güzel bir şey. Yani bunun için ekstra bir ekran koruyucu aramama gerek kalmadı. Önemli bir detay. Burada ses çıkışları ve ses alış yeri var. Yani buradan iletişim kuruyorsunuz. Buradan sim kartı, burada şarj aleti, burada sim kartını çıkaracak aparatımız ve burada da garanti belgesiyle kullanım kılavuzu. Bu kullanım kılavuzu kesinlikle önemli. Ben hatta her videomda gösteriyorum. Şöyle hızlı bunları da bir göstereyim. Ya olur da bu kullanım kılavuzunu kaybederseniz bu videodan buradaki yazılara durdurarak rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bunu hızlı bir şekilde bu şekilde gösterip sonra da videomuzun içeriğine devam edeceğiz. Ve son olarak bu şekilde bundan sonrası İngilizce. Evet arkadaşlar. Saatimiz bu şekilde. Bununla bu sim kart kısmını bununla çıkarıyoruz. Bu aparatla çıkarıyoruz. Ben şu an çıkarmayacağım. Zaten içinde hattımız var. Şarj aleti buradayken göstereyim. Ben genelde power bank'la şarj ediyorum. Bu şekilde takıyorum. Burada şu özelliğini çok sevdim. Mesela bunu yanlış takamıyorsunuz. Yani şu şekilde olduğunda burada mıknatısları var. İttiriyor. Yani buraya şarj olmuyor. Doğru yeri buldu mu kendi kendine otomatikmen böyle mıknatıslarıyla oraya takılıyor ve şarj oluyor. Özellikle şu hususa değinmek istiyorum. Şarj kullanmayın diyor. Bu uyarıyı sürekli veriyor. İster powerbank takın, ister şarj aleti takın. Ne takarsanız takın bu uyarıyı veriyor ama sorunsuz bir şekilde şarj oluyor. Buna özellikle değinmek istedim. Çünkü en çok yorumlarda da bu oluyordu. Buna takılmayın. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi öncelikle telefonun uygulamalarından bahsedelim. Buraya uzun süreli basarsanız buradaki duvar kağıdını istediğiniz bir şekilde getirebilirsiniz.
Bu şekilde. Peki menüye nasıl gireceğiz? Menüye de buradan. Buradan görüntülü arama yapabiliyoruz. Görüntülü arama sadece uygulamayı ilk kuran kişi kimse, anne ise anne, baba ise baba. Bunu arayabiliyor. Onun harici başka kimseyi arayamıyor. Telefon rehberi buradan hiçbir şekilde kayıt olmuyor. Her şey uygulama üzerinden. Rehbere kimi kaydedecekseniz her şey uygulama üzerinden kaydoluyor. Evet, kamerası var. Burada yalnızca 3 tane fotoğraf çekebiliyor. Yani dördüncüye izin vermiyor. Çektiği fotoğraflar sizin telefonunuzun uygulamasında oluyor. Burada tuş takımı var. Bu tuş takımını kitleyip kitlememek tamamen sizin elinizde. Yani siz çocuğunuzun buradan kimseyi aramasını istemiyorsanız uygulama üzerinden burayı aktif hale getirmezseniz bunu kullanamıyor. Sesli mesajlaşma. Burada istediğiniz kadar sesli mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Çocuğunu size gönderiyor, siz çocuğunuza gönderebiliyorsunuz. Burada kayıt oluyorsunuz ve uygulama indirme, yani telefonu kayıt etmek istiyorsanız yine buradan yapacaksınız. Şuradan kare kodu okutuyorsunuz. Uygulama indirmek isterseniz de yine buradaki kare kodu okutarak uygulamayı indirebiliyorsunuz. Albüm, burada çektiğiniz fotoğraflar buradan çıkıyor. Ayarlar kısmında tema, ses ayarı, parlaklık ayarı, saat ve tarih ayarı, uyku zamanı, yani hangi zamanlarda bunu uyku moduna geçiriyorsunuz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dil anahtarı var. Şuradan herhangi bir istediğiniz dile getirebiliyorsunuz. Alarm. Buradan yine alarma tıklayabiliyorsunuz ama buradan herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Bunu yine uygulama üzerinden. Kronometresi var. Güzel bir uygulama. Hesap makinesi var. Çocuğunuz okulda herhangi bir işlem veya evde matematikle ilgili işlem yapmak istediğinde buradan yapabilirsiniz. Adım sayarı var. 121 adım atmış. Çünkü bugün evdeydi, çıkmadı. Ve oyunlar. Burada birçok oyun var ama ben en çok şu oyunu beğendim. 2-1 doğru ya da yanlış olarak doğru. Doğru. Yanlış. Doğru. Buna da yanlış diyelim. Oyun bu şekilde bitiyor. Yani çocuğunuzun matematiğini geliştirir. Güzel bir oyun. Diğerleri çok yani normal diğer oyunlardan olduğu için tavsiye etmiyorum. Evet, saat kısmı bu kadardı. Şimdi gelelim uygulama kısmına. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim uygulamamıza. Uygulamada buraya C-Tracker diye bir uygulamamız var. Bunu indirmeniz lazım. Bunun en büyük sıkıntısı bu reklamları. Bu reklamları sürekli geçmemiz lazım. Burada hesap bilgileriniz oluyor. Yine bir reklam. Evet arkadaşlar, uygulama buradan ibaret. Burada görüyorsunuz dahili mesajlaşma. Çocuğun bana göndermiş olduğu mesajlar. Ben de buradan kendisine mesaj atabiliyorum. Uzaktan kamera. Yani burada çekmiş olduğu bütün fotoğraflar burada var. Konum. Çocuğunuzun konumunu buradan öğrenebilirsiniz. Yani bunların detayına girmeyeceğim. Bunlar zaten basit. Yine ayak iziyle konum aynı. Elektroçit, burada çocuğunuzun hangi sınırlar içinde, sürekli böyle uyarılar geliyor. Hangi sınırlar içinde çıkmasını istemiyorsanız bunu belirliyorsunuz ve oradan çıktığında size uyarı gönderiyor. Buradan çocuğunuza ödül gönderebiliyorsunuz. Yani çok önemli bir şey değil. Buradan rehbere kayıtlı olmayan kişileri direkt reddediyor. Yani çocuğunuz
Dışarıdan herhangi bir gelen aramayı açmıyor ya da ona ulaşamıyorlar. Güzel bir özellik. Az önce bahsetmiştim telefonun uygulamasından. Tuş takımı. Onu şuradan kilitleyeceğiz. Onu göstereceğim. Şuradan ayarlar kısmına giriyoruz. Şuradan tekrar arama ayarları var. Buraya giriyoruz ve bu fonksiyonu kapattığımızda kaydet diyoruz. Evet, bunu kaydettik. Gördüğünüz gibi artık tuş takımı çalışmıyor. Bunu aklıma gelmişken hemen göstereyim dedim. Bazen unutabiliyorum. Benim çocuk oynamadığından dolayı ben açık bırakıyorum. Evet. Gelelim şuradaki özelliklere. Burada görüntülü görüşme. Yine dediğim gibi sadece uygulaması kimdeyse onunla görüşebiliyor. Anne ise anne, baba ise baba. Bundan dolayı da internet fazla gitmiyor. Zaten birazdan o konuya da geleceğim. Alarmları siz buradan oluşturuyorsunuz. Yani telefondan herhangi bir alarm oluşturamıyorsunuz. Siz buradan oluşturuyorsunuz. Buradan mesela çocuğunuz acil arama yaptıysa size buradan bildirimler geliyor. Ya da siz buradan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bir kere aramış ayın 7'sinde. Pili zayıf olduğunda yine bildirim geliyor size. Bunu takip etmeniz lazım. Mesela saat herhangi bir yerde bulamıyorsunuz. Saat neredesin diye bir bildirim gönderiyorsunuz ve telefonunuza böyle bir buna basınca da zaten gidiyor. Bunlar zaten basit şeyler. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Telefon rehberine siz eklediğiniz kişiler olabiliyor sadece. Burada sınır yok. SOS'ta 3 tane numara ekleyebiliyorsunuz. Çocuğunuz şu düğmeye basılı şu düğmeye bastığında bu düğmeye bastığında ilk önce beni arıyor. İlk sıraya kimi yazdıysam, kimi eklediysem onu arıyor. Ben buradan reddedersem veya açmazsam annesini arıyor. Veya o da açmadı, reddetti. Üçüncü kişi de üçüncü sıraya hangi numarayı yazdıysam onu arıyor. Yani şu acil sos düğmesine basılı tutarsa üçüncü sırada sıra sıra kim açarsa o açana kadar bu şekilde döngü devam ediyor. Burada çocuğunuzun okul saatlerini yazarak o saatlerde telefonu arasanız da ulaşamıyorsunuz. Ders saatini buraya eklediğiniz sürece derste herhangi bir telefon çalmasıyla karşılaşmıyorsunuz. Bildirim mesajları yine az önceki gösterdiğim kısa telefona herhangi bir gelen mesajlarda buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani Turkcell'de de gönderse buradan kısa mesajlar kısmından kontrol edebilirsiniz. Saat seçimi zaten otomatik olmuştu. LBS yine bu konumla alakalı. Bunu güncelleyebilirsiniz gittiğiniz yerde. Şehir değiştirdiğinizde güncelleyebilirsiniz. Telefonu uzaktan saati yeniden başlatabilirsiniz. Cihazı sıfırlayabilirsiniz ya da direkt kapatabilirsiniz. Yani bu tamamen dediğim gibi saat tamamen uygulama üzerinden kontrol altında. Evet arkadaşlar. Bir de en önemli özelliği takip numarası. Buraya hangi numarayı yani burada aslında ortam dinleme yapabiliyorsunuz. Çocuğunuz siz onun yani çocuğunuz farkına varmadan buraya kendi numaranızı yazabilirsiniz. Annesinin veya başkasının numarasını yazarsınız. Bu telefon yani bu saat buraya hangi numarayı yazdıysanız kendisi buradaki yönlendirmeyle onu arıyor ve saatte herhangi bir bu şekilde yani herhangi bir düğmeye bassanız da açılmıyor. Ve ortam dinleyebiliyorsunuz. Yani bu saat otomatik onu arıyor ama herhangi bir etkileşim olmuyor. Yani siz buradan arandığı belli olmuyor.
Konuşmalar belli olmuyor ama siz telefondan hangi numarayı yazdıysanız o kişi ortamın sesini dinleyebiliyor. Evet, sürekli reklam geliyor. En büyük sıkıntısı bu uygulamanın. Ortam dinleme olayı da bu. Yani telefondaki özelliklerden birisi oydu. Düzgün kullanılırsa güzel bir özellik. Ama bazen de tehlikeli olabilir bazı durumlarda. Kullanımına dikkat edin. Evet arkadaşlar, gelelim diğer konuya. Bu telefonlarda hangi hat kullanılması lazım veya hangi hatı almam lazım veya işte hat alırken nelere dikkat etmem lazım. Bu saat için, yani bu telefon, yani çocuk akıllı saati için herhangi bir sim kartı yok. Yani herhangi bir sim kartı taksanız da olur. Sadece nano kart olması lazım. Yani bu büyüklükte değil, bu büyüklükte değil, bu da değil. Bu nano denilen kart almanız yeterli olacaktır. Yani bu sizin hattınızı da takabilirsiniz. Normal telefonda takılan hattı da takabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Bu çocuk akıllı saatleri için hatlar varmış. Onlar ne oluyor? Arkadaşlar onlar tarife. Yani Turkcell'in de var, Türk Telekom'un da var. Ben Turkcell'in hattını aldım. Hem fiyat olarak makuldü hem de internet olarak gigabayt fazlaydı. O yüzden Turkcell aldım. Faturalı ya da faturasız fark etmiyor. İkisini de takabilirsiniz. Yani buna faturalı olur mu, faturasız olur mu gibi düşünceler de vardı telefondan önce. Kullandıkça öğreniyoruz. Faturalı alsanız da olur, faturasız alsanız da olur. İnternet olmasa da olur. Çünkü internet sadece görüntülü aramada işe yarıyor. Görüntülü aramada sadece bir kişiyle, yani uygulamayı kim kurduysa onunla yapılıyor. Ondan dolayı internet olmasa da olur, yani çok da önemli değil. Önemli olan sizin çocuğunuza ulaşabilmeniz ya da içine kontür yüklediğiniz sürece çocuk da size ulaşabilir. Eğer sürekli her ay fatura ödemeyeyim diyorsanız. Diğer bir husus ise, yani en çok kaygılanan durumlardan birisi, ya işte sürekli internet yer mi veya sürekli kontürü biter mi? Arkadaşlar zaten kısıtlamalar var. Yani arayacağı kişileri kısıtlayabiliyorsunuz. Görüntülü aramada sadece bir kişiyle görüşüyor. İnternete gireceği herhangi bir internet uygulaması yok. WhatsApp yok. Yani bu sadece anne ile ebeveynle çocuğun iletişimini sağlanması için üretilmiş bir saat. Anne ile babayla ebeveynle çocuğun iletişimini kurması için üretilmiş bir saat. Yani internet yeme olasılığı yok. 1 GB da alsanız haftada 10-15 dakikada görürseniz o 1 GB internet bitmeyecektir. Çünkü uygulama üzerinden görüşüyorsunuz. Sadece siz arasanız veya ne bileyim kontrollü hat alsanız yine sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü dediğim gibi telefonda internete girebileceği ya da onun başkalarını arayacağı, mesela şu tuş takımını kapattıktan sonra hiç kimseyi arayamaz. Ya da rehberde kaç kişi kayıtlıysa onları arayabilir. 2 kişi kaydettiyseniz anne ve baba sadece onları arayabilir. Daha fazla kaydederseniz onları arayabilir. Onun harici kimseyi arayamaz. Sürekli kamerayla oynayamaz çünkü 3 tane gibi bir sınırlama getirmiş. Bu yüzden çocuklara hitap eden bir saat, eğer aklınız çocuğunuzda kalıyorsa okulda ya da serviste veya başka yerde çok büyük bir yardımı, çok büyük bir faydası oluyor. Özgüveni oluyor çocuğun. Rahatlıkla bir yere gidip gelebiliyor. Çünkü bir şey olduğunda telefondan ulaşabileceğini düşünüyor. Genel yorumum bunlar.
tabii eksiklerim olmuştur belki açıklayamadığım ya da değinmediğim. Kullandıkça biz de saati öğrenmiş olacağız. Sizin de aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Biz de kullandıkça öğreneceğiz. Yani %100 tam hakim değilim. Ama bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Benim en çok mesela almadan önce kafama takılan hattı. İlla çocuk saati için mi hat alması lazım veya buna özel bir hat mı var gibisinden bir düşüncem vardı ki öyle bir şey yok. İstediğiniz hattı alıp takabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Genel hatlarıyla çocuk akıllı saati bu şekilde. Ben bunun şarj olayını söyleyeyim. Şarjı bazı kişiler merak ediyor. Şarjı 4 gün 5 gün, eğer çocuk bunda sürekli oyun oynamazsa 4 gün 5 gün, oyun oynarsa da 2-2,5 gün rahat gidiyor şarj olarak. Peki şarjına nereden bakacağız? O kadar yer gezdik göremedik diyorsanız da şarja şuradan yukarıdan aşağı indiriyorsunuz ve burada şarjı gözüküyor. Buradan parlaklık ayarı, ses ayarı ve ayarlara da girebiliyorsunuz. Çekimi full 4G çekiyor ve şarjımız da şu an iyi seviyede. Şarjı da aynı zamanda eğer bitmeye yakınsa telefondan, bildirimden kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, akıllı saat, çocuk akıllı saatleri değineceğim şeyler bu kadar. Aklınıza, kafanıza ya da kullandığınızda anlam veremediğiniz konular olursa yorumlar kısmından sorun. Elimizden geldiğince faydalı oluruz. Bizim faydalı olmamıza başka kullanıcılardan problem yaşayanlar olabilir, garantiye göndermiş olanlar olabilir. Bu şekilde birbirimize yorumlar kısmından yardımcı oluyoruz. Yorumlar kısmından iyi ya da kötü yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Herkese faydamız olur. Bu videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.